Ya arkadaşlar şuna bir bakabilir misiniz ya? Bakın dün buranın sahibi geldi. Bunu buraya bağlamış. Orası burası kanadı için bağlamış bunu buraya. Bak. Şunun tribine bakar mısın ya? Sen ne yapıyorsun oğlum? Ha, yazık değil mi arkadaşına, bak o orada çıkamıyor. Sen de burada oyun peşindesin. Seni bağladılar mı buraya? Oğlum senin gözlerin çok değişik lan. Ya abicim sen ne yapıyorsun burada? Ulan kıyamam lan sana. Ya sana kıyamam ya. Sana kıyamam ya. Hadi gidiyorum ben, gidiyorum, geç kaldım. Gidiyorum ben, hadi geç kaldım. Bakın bu havada insanlar üşümüyor musun, nasıl giyiniyorsun falan diyor ya. Bakın içimde tişört var. Tişört var ve burası açık. Bu soğukta bile üşütmeyen bir yoldan gidiyorsunuz. Çünkü sadece tırmanıyorsun. Konakladığım günleri saymıyorum. 5, bugün 6. tırmanış günüm. Bugün bir yerde kamp yapacağım. Yarın yola devam edeceğim. Uşgili'ye ulaşmam en iyi ihtimalle 7 gün sürecek. Ve bu 7 günü de sadece tırmanarak geçirmiş oluyorum. Zor olacağını biliyordum ama bu kadar fazla aralıksız tırmanacağımı düşünememiştim. Neyse bu da güzel. Bu da güzel. Evde boş boş oturduğumuz günlere sayalım. Bu arada kim beni bisikletle görse nereye gidiyorsun diye sorsa Uşgili'ye gidiyorum dediğimde hepsi değişik yüz ifadeleriyle bana Uşgili'ye bisikletle gidemezsin, oraya bisikletle gitmenin imkanı yok, işte yol yok, kar var, şöyle böyle. Herkes bir şekilde benim oraya gidemeyeceğimi söyledi. Şu an yol biraz normal. Şu an bir problem yok ama yükseliyorum sürekli. 700 metre daha yükseleceğim. Dün biraz araştırdım. YouTube'da buraya daha önce Van'la gelmiş birilerinin videosunu izledim. Bugüne kadarki en zor günümüz diye bir başlık atmışlar. Orada biraz izledim. Son 15 kilometreye kadar aslında bir problem yok. Yani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece son 15 kilometre hem yüksekte hem karlı ve yol yok yani. Gerçekten uçurumun kenarı, işte kayalar kopmuş, aşağıya uçmuş ya da nehir taşmış, yolda sürekli kayalar, taşlar falan filan, o tarz bir yol. Ama tabii şimdi insanlar seni böyle bisikletle gördüğü zaman senin bunu yapamayacağını sanıyor ama ben buna benzer birçok yoldan gittim yani. İskoçya bana bu konuda birçok tecrübe kazandırdı. Şu an burada olmamın en büyük sebeplerinden birisi de bu zaten. Burada da farklı bir tecrübe kazanmak istiyorum. Hatta yani ben şu ana kadar kar görmediğim için, yolda zorluk çekmediğim için biraz üzgündüm. Tecrübe olacak. Bir şekilde üstesinden geleceğim ve bundan sonraki yapacağım gezilerde karşılaşacağım birçok şey bana daha basit gelmeye başlayacak. Şu an olduğu gibi. Abi şuranın güzelliğine bir bakar mısın? İçine bir girip bakacağım. Vallahi şuraya çadır kurulur aslında. Üstü de kapalı. Ya böyle güzel bir yeri kaçırmak istemiyorum ama
Bugün hiç sürmedim neredeyse ya. Ve asıl rampayı daha çıkamadım. Yani yarın hem o 15 kilometrelik zor kısmı gitmem lazım, hem buradan sonraki asıl dik rampalara çıkmam lazım. Yarım saatim var çadır kuracak yer bulmak için. Acaba devam edersem keşke burada kalsaydım der miyim? Yoksa daha güzel bir yer bulur muyum? Abi çok güzel değil mi be? Bayağı bir, yani bir 8-10 kilometreye yakın böyle saldım kendimi, gidiyorum. Yola çıktığımdan beri ilk defa yani bu şu yönden güzel bir şey. Yolun 8-10 kilometresi yorulmadan bitti. Ama bu iniş hiç hoş bir iniş değil. Çünkü bunun 2 katı kadar daha yol çıkacağım büyük ihtimal. Hadi bakalım. Evet, hava kararmadan bir tane köye geldim. Aslında ben şöyle güzel bir manzaralı bir yerde çadır kurmak istiyordum da işte bilemiyorsun ki hava kararınca nerede olacağını. Ya bu Gürcistan benimle gerçekten dalga geçiyor olabilir. Yani bakın, en son 2018 yılında lastiğim patlamıştı. Ve onda da bir tane demir girmişti yani. Hani evet, şu an durum bu. Yokuş aşağı inerken bir ses gelmeye başladı. Bir şey sürtüyor sandım, hemen yavaşladım. İyi ki yavaşlamışım çünkü biraz daha devam etseydim çok kötü olabilirdi. Şu otobüs durağının içerisinde çadır kurarım diyordum ama içine kamyonet koymuş adamın birisi ya. O yüzden bakın, Uşbili'den gelen bir araba. Üstü kar. Görüyorsun. Hello, Gabarjuba. Gabarjuba. Do you speak English? Russian. Russian. Не понимаю по-русски. No, I have problem with the bike, so I need to sleep camping. Yeah. Yes. Yes. Where? Yes. No problem. Yeah, where? No problem. Вот там. Here? Okay. Или вот там. Ah, perfect. Madlova. Arap. Evet, gene şanslı, enteresan bir gün. Bütün gün o karlı yollarda lastiğim patlamadı. Tam bu köye geldim, burada patladı ki ben buradan biraz daha devam edecektim yani. İyi ki burada patladı lastiğim. Çünkü devam etseydim karşıma nasıl bir yol çıkacağını bilmiyordum. Enteresan bir şekilde burada da böyle Avrupa bayrağı ile birlikte Gürcistan bayrağı olan bir tane karakol var. Yani polis merkezi, ne deniyorsa. Adama söyledim, tabii dedi, gel dedi, burada kal dedi. Buraya kurdum çadırımı. Bisikletimi de buraya koydum. Yani işte bak, bu kamp yaparken olabilecek en güvenli yerlerden birisi. Bisikletini kitlemeye bile gerek yok yani. Yat uyu şimdi burada mışıl mışıl. Çadırım buz tutmuş. Üf, bakın, bembeyaz olmuş. Ve şurayı görüyor musunuz? Şimdi 2-3 dakika önce güneş çıkmaya başladı. Bakın, bu
Erimeye başladı, oradan da şıp 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 damlıyor. Yani benim bunu kuru toplamam lazım, kuru koymam lazım çantaya. Bakalım nasıl olacak. Bakın aynı zamanda bisikletle. Aynama bak. Of, ellerim dondu. Şimdi şu buzların sökülmesini bekleyeceğim. Toplamadan önce. Bakın şu güneş olmasa var ya, şu an hava eksi 30 derece falan olabilir. Yani bu güneş olduğu halde şu an buz gibi. Bakın buralarda buz olmuş resmen, buz. Bakın çanta. Evet, dün şu yokuştan inerken tekerim patladı. Tekerin patlama sebebi de Sibob'un yanına baskı olduğu için oradan bir yarılma olmuş. Yani tekere bir şey girdiği için patlamadı. Şu ileride tamir ettim. Hava karardı. Daha sonra burada polis merkezi varmış. Bana buraya söylediler. Yani bu köylülere nereye çadır kurabilirim falan diye sordum. Hani dedim belki gel bahçeye kur derler. Polis var dediler. Ben de geldim buraya. Polis merkezine. Buraya kurdum çadırı. Şu arkadaş da beni bırakmıyor 2 gündür. Tulumum falan bayağı bir nemlenmiş. Şimdi hazır güneş de varken onu kurulamaya çalışıyorum. Çadır falan buz tutmuş, bakın. Bakın çadırdan akan karlar, buzlar burada donmuş. Burada da çadırın dış tentesini kuruluyorum. Hatta kurumuş bile bu neredeyse. Ama bakın şimdi. Bir de bu tarafına bakın. Bu tarafı daha buzlu. Şimdi bunu ters çevireceğim. Bu tarafını kurulayacağım. Dün ben buraya çadır kurduktan sonra abi geldi, dedi burada dedi karşıdaki evin içine girip oraya dedi yatabilirsin dedi. Burada dedi nasıl uyuyacaksın dedi. Abi çadırı kurmuşum artık. Yani o çadırı tekrar toplamak çok zor geldi. O yüzden dedim ben burada dedim yatarım dedim. Hiç dedim eve girmeyeyim dedim. Şimdi işte eşyalarımın kurumasını bekliyorum. Tulum benim için çok önemli. Çünkü bugün Uşkuli'ye varmayı düşünüyorum. Ama tabii ne olacağını bilmiyoruz. Varamazsam yanımda ıslak nemli bir tulum taşımak istemiyorum. Çok tehlikeli olacak. Evet. Soğuktan donmuş ve yapışmış, bakın. Üf. Ben bunu güneşe koymayı unuttum ya. Şimdi yapacağız artık onu. Gerçek ha. Evet.
Karlı yollar başladı. Dağın batı tarafına bakan yollarda karlar erimemiş. Tam tersi buz tutmuş güneş vurmadığı için. Şu an bayağı tehlikeli burası. O yüzden kendimizi sağlama alalım. Bonjour. Yeah. Just What? Ah, yeah. 10 kilometre șculi. Yeah. How is the snake? Hi. Oh, yeah, okay, no problem. Thank you. Aloha. Evet, 10 kilometre kalmış. 10 kilometre var. Arabayla 36 dakika diyor 10 kilometreye. Saatte 5 kilometre gitmem lazım ki hava kararmadan varayım. Bakın yol yıkılmış. Son 9 kilometre. Hatta 8,5. Hadi. Güneş batmadan acaba varabilir miyim? Hiç bilmiyorum. Bakacağız. Evet, hava kararıyor ve ben şu an böyle bir yerdeyim. Görüyorsunuz. Çadır kurabileceğim yoldan başka hiçbir yer yok. Ve aşağıya bakın, görüyor musunuz? Nehir donmuş. Şimdi yani şu dağların arka tarafına ulaştığımda çadır kurabilecek bir yer bulabileceğimi umuyorum. O yüzden o umutla şu an buradan gideceğim bakalım. Hava kararıyor çünkü artık 15 dakikaya gerçekten çadır kurmuş olmam lazım. Yoksa buraya bir yere kurmak zorunda kalacağım. Çok saçma olacak.
Uşkuli'ye bugün de varamadım. Ama çok normal. Uşkuli'den önce bir tane küçük bir köy var ya da orada bir kilise bir şey var. Bir iki tane ev var. En azından oraya ulaşayım. Orada uyuyayım bu gece diyordum da. Saat 5'ten önce çadır kurarım diyordum. Şu an saat 5:30 ve sürekli yokuş çıkmaya başladım. Ve şuradaki beyaz çizgiyi görüyor musunuz yukarı doğru giden? O tarafa doğru çıkmam lazım. Şöyle çıkmam lazım. Daha sonra bir daha böyle gitmem lazım. Benim hiç enerjim kalmadı. Çünkü bu yol kayıyor. Buz olmuş, kayıyor. Bisikleti iterek de götüremiyorsun. Öyle daha kötü kayıyor yani. Hem bisiklet kayıyor hem sen kayıyorsun. O yokuşu şu an hayatta çıkamam. Az önce geldiğim yerde sürekli böyle düşen kayalar falan vardı ya. Diğer tarafta nehirdi. Bakın şurada da şöyle bir boşluk var yoldan uzak. Şimdi oraya gideceğim, bakacağım. Oraya kuracağım çadırı. İnsanlardan hiçbir korkum yok çünkü sabahtan beri ya bir tane ya iki tane araba geçti buradan. Sadece işte kurdu falan filan buralarda yoğunmuş. Uyardılar beni. Evet, şuraya gideyim bir bakayım. Ona göre temizleyeyim orayı.